Evet, TÜSİAD gerçeği. Gördüyseniz mecbur okuyacaksınız. Tarih 1971'i gösterdiğinde Türkiye'de her alanda çok etkili olacak bir kurum kurulur. TÜSİAD. Kurumun kurucusu kim? Vehbi Koç. Bu durum Türkiye'deki 500 zengin iş adamını içine alan bir kurum olacaktı. Dahası Türkiye'deki gerçek iktidar bu kurumdu. Türkiye'nin en zengin 5 ailesi kurumun başında durur. Diğerleri onların yavrularıdır. Turgut Özal oğluna İstanbul Dükalığı yıkılmadan Türkiye asla kendine gelmez ve bağımsız olamaz demişti. Oğlu bu dükalık nedir, kimlerdir diye sormuştu. Özal, Türkiye'yi boğazdan yöneten 5 aile cevabını vermişti. Yani TÜSİAD'ı yöneten 5 aile, yani imparatorluk. Asker darbe yapmadan önce bu kuruma danışır, bu kurumdan emir alır. Birçok emekli asker ve general de bu kuruma üye oluyordu. AK Parti'den önce ülkede çıkacak yasaları bile bu kurum belirliyordu. Hükümetlerin iktidarların yıkılıp yıkılmamasına bu kurum karar veriyordu. En büyük medya patronları da bu kuruma bağlıydı. TÜSİAD'dan gelen emirle istedikleri insanı ve kurumu medya aracılığı ile yerin dibine gömüyorlardı. Bu ülkede gerçek yargı TÜSİAD'a bağlı medyaydı. Herkesi istediği gibi yargılayıp korku salıyordu. Yani Silahsız Kuvvetler Komutanlığı'ydı. Mesela Erbakan Hoca'nın indirilme kararı TÜSİAD'ın Atina'da 200 Türk iş adamı ve medya patronu ile yaptığı uzun toplantı sonucunda verilmiştir. Çıkan karar Silahsız Kuvvetler psikolojik harp teknikleriyle Erbakan'ı indirecekti. Silahsız kuvvetler, medya, yargı, güdümlü STK'lar, üniversiteler, güdümlü sanatçılar, paralı maşalar. Toplantıdan sonra organize bir saldırı başlar. Sol fraksiyonlar etkili kullanılır. Bu hükümet indirme operasyonunun sloganı Yahudi ve Sabateist Masonik TÜSİAD'cıların dün gevelediği gibi laiklik elden gidiyor idi. Halbuki esasında para babalarının karları ve faizleri elden gidiyordu. 28 Şubat ülkenin gerçek iktidarı olan TÜSİAD'ın darbesiydi. TÜSİAD Vehbi Koç'un kurumudur. Yani koçların. Bu ülkedeki en zengin 5 ailenin parası aslında kendilerinin değildi. Tamamen Siyonist ABD ve Yahudi sermayesine aitti paralar. Bu 5 aile o paranın sadece gardiyanlığını yapıyordu. Kağıt üzerinde para bu 5 ailenin gibi gözükür. Ama onlar sadece paranın koruyuculuğunu, gardiyanlığını yaparlar. Her ülkede böyle aileler kurdurmuşlardır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere her ülkede kurdukları sistemi sadık vali ve bekçilerine emanet edip çekilmişlerdir. Sanayici faizsiz sistem veya düşük faiz ister. Faizin düşüklüğünden şikayet eden sanayici değil, tefecidir. Erdoğan, TÜSİAD ve yavruları tabiriyle ülke olarak faizle mücadele ederken kan emici tefecilerle elemanlarına köprüden önceki son çıkışı hatırlattı. Türkiye'de en büyük sivil toplum kuruluşu futbol takımlarıdır. Yanlış ellere geçtiğinde kaos, iç savaş ve darbede kullanılabilir. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un babası Rahmi Koç. Beşiktaş Divan Kurulu üyesidir ve sponsorluk olarak 5 anlaşması vardı. Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç da Galatasaraylı ve yıllarca Koç Holding'in CEO'luğunu yapmıştı. Anlayacağınız diğer 3 büyükler ve bazı takımlar da perde arkasında TÜSİAD'a bağlıdır. TÜSİAD bunlara hem finans, hem reklam, hem de illegal destekte bulunur. TÜSİAD'ın 3 büyükler üzerinde ciddi bir hegemonyası vardır. Türkiye'de en büyük sivil toplum kuruluşu futbol kulüpleri olduğu için TÜSİAD en büyüklerini elinde tutuyor ve yeri geldiğinde silahsız kuvvetler olarak hükümetleri devirmede, algısal süreçlerde, ekonomik operasyonlarda kullanıyorlar ve 3 büyükler perde arkasında zengin ailelerin eğlence kaynağı. Taraftar ise bu zengin ailelerin eğlenmesine daha fazla katkı sağlayan köle hizmetçiler konumunda. Onlar futbol ile her türlü kazancı taraftar üzerinden elde ediyorlar. Taraftar farkında bile değil. Koç ailesi Fenerbahçe'yi kontrol ediyor diye topa tutmayı bırakın. Büyük resmi görün. Tek Fenerbahçe değil, diğerleri de onların. Yani Firavun İmparatorluğu olan TÜSİAD'ın. Peki TÜSİAD'ı kim kurdurdu? Uzun konu. CHP'yi tüm organlarıyla ayakta tutan TÜSİAD'tır. CHP, TÜSİAD'ın bu ülkedeki asıl emniyet görevlisidir.
laik, batıcı, masonik ve seküler güçler TÜSİAD'ın bu ülkedeki asıl koruma gücüdür. FETÖ'yü CHP ile kaynaştıran, irtibat halinde olmalarını sağlayan güç TÜSİAD'tır. TÜSİAD futbolun, müzik dünyasının, güdümlü bürokrasinin, darbelerin, güdümlü sanatın, bankaların, kaosun, güdümlü medyanın arkasındadırlar. TÜSİAD neden Erdoğan'ı istemiyor? TÜSİAD ister ki devlet IMF'den kredi alsın. Aldığı krediyi daha ucuza TÜSİAD'a versin. TÜSİAD bu paraları gecelik repoların %3000 olduğu ortamda 3 katına tekrar devlete satsın. En büyük sebebi ise alternatif iş adamları kuruluşu olan MÜSİAD'ı büyütmesidir. 2013'ten sonra ABD ve Batı ile sürtüşmesidir. Hulusi Akar, Erdoğan'ın indirilmesini engelledi. Süleyman Soylu, TÜSİAD'a bağlı sivil unsurları kitledi. Hakan Fidan, TÜSİAD faaliyetlerini ve kaos organlarını deşifre ettiği için istenmeyen adam ilan edildi. Bu mücadele son İngiliz gemisi İstanbul'dan ayrılırken bıraktıkları mestemleke vali ve bekçileriyle bu toprakların gerçek evlatları olan Anadolu'nun mazlum yiğit evlatlarının mücadelesi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dolar zirveyi gördüğü sırada sanırım tam zamanı diyerek TÜSİAD Başkanı Simon Kozłowski'yi arayıp yardım istemesi, üstelik bunu ilan etmesi gözümde geçmiş hatıraları canlandırdı. Kurulduğu günden bugüne askeri ya da sivil tüm darbelere altlık hazırlayan TÜSİAD'ın sicili hiç temiz olmadığı için acaba bu görüşme ne işe yarayacak diyorduk ki ertesi gün sebebini öğrendik. TÜSİAD bir bildiri yayınlayarak geçmişteki darbe altlığı ilanlarını hatırlatırcasına hükümete ultimatom veriyor ve ekonomik sistemimizde iktisat biliminin temel kurallarının uygulanmasını istiyordu. O temel kural yüksek faiz ve buna bağlı olarak lütfedilecek düşük kurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bildiriye çok sert cevap verdi. Sözlerine "Ey TÜSİAD ve yavruları" diye başladı ve "Biz sizin cinsinizi de biliyoruz, cibilliyetinizi de" diyerek devam etti. AK Parti ve Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinden bu yana TÜSİAD ile ilişkiler hiç bu kadar sertleşmemiş. Hatta 20 yıllık dönemin çoğunda gayet de iyi gitmişti. Çünkü o dönemler sıcak para politikaları vardı. Bir yılda Türkiye'ye 340 milyar dolar civarında sıcak para girebiliyordu. Deli paralardı. Dolar 1.2 TL'ye kadar düşmüştü. Adeta Avrupalıydık canım. Yurt dışı tatillerden tatil beğenmiyorduk. Acı gerçek bambaşkaydı. Gelen sıcak para Türk lirasına ve yüksek faize yatırılıyor. Vade sonunda bu rantçılar ülkemizde üretilen tüm mal ve hizmetlerden elde edilen geliri faiz olarak ceplerine dolduruyordu. Sonra da paralarını yeniden dolara çevirip ülkelerine sıvışıyorlardı. Bu yolla ülkemize 1 milyon dolarla gelen yabancı rantçı ve sıcak paracı 1 milyon 400 bin dolarla geri dönmekteydi. Herkes memnundu. Tabii başta TÜSİAD. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan işte bu son konuşmasında sizin işiniz yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme derken aslında onlara asli işlerini hatırlatmaktaydı. Tabii o dönemlerde hükümetin ekonomideki direksiyonunu yönetenler de TÜSİAD'ın en büyük dostuydu. Şimdi o dostlardan Cumhurbaşkanı olanı Millet İttifakı'nın koordinasyonunu yürütüyor. Türkiye'ye diskur çeken Avrupa Birliği elçilerini kabul edip görüşüyor. Başbakanlık yapanı TÜSİAD ile al takke ver külah planlar kuruyor. Ekonomi Bakanı olan diğeri de kendisini adam eden adama kabile reisi diyerek hakaret ediyor. Dahası da var, isimlerini saymaya değmeyecek o eski dostların. Niceleri nerelere savruldu, hep beraber gördük, yaşadık, hala yaşamaya devam ediyoruz. Çoğu insan bunun sebebini anlamakta zorlanabilir ama muhafazakar dünyada çok yaygın, geçmişten günümüze gelen neredeyse efsaneleşmiş bir söz var. Dostlarını kendine yakın tut, düşmanlarını daha da yakın. Milattan önce 500 yıllarında yaşadığı tahmin edilen askeri stratejist Çin generali Sun Tzu'ya ait olduğu bilinen bu söz bende hep eksik kalmış hissi uyandırır. Sun Tzu'nun Savaş Sanatı adlı eserindeki diğer tüm sözlerini çok beğenmeme rağmen şöyle tamamlamak gelir içimden. Dostlarını yakın tut ama düşmanlarını yakınında tutacaksan
sırtını kolla. Özellikle kişisel tarihi sırtından hançerlenmekle geçenlerin düşmanı uzaklarda değil, burnunun dibinde de araması şayanı tavsiyedir. Pek çok kişi Kılıçdaroğlu ve TÜSİAD Başkanı görüşünce CHP'liler evvelden Genelkurmay Başkanı'nı arardı. Şimdi TÜSİAD'ı arıyor diye yorumladı olayı. Çünkü eski Atatürkçü görünümlü Pentagoncu askeri vesayetin majör sac ayaklarından bir tek TÜSİAD kaldı da ondan. 28 Şubat'ta bazı işçi sendikalarıyla nasıl işbirliği yaptıkları da sır değil. Ama TÜSİAD'ın geçmişten bugüne gelen bir kötülük birikimi sağladığı da başka gerçek. O yüzden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kuşkusuz ciddiye aldığı bir kuruluş TÜSİAD. Son kur müdahalesinin ardından düşen dolar karşısında yeni bahaneler üreterek zaman kazanmaya çalışan siyasal parti ve STK eksenli muhalefet ittifakının boş durmayacağını, dış destekleriyle yeni saldırılar planlayacaklarını tahmin etmekte güç değil. Madem yaşanan bir ekonomik kurtuluş savaşı, o halde hep hazır olmak gerek.